Cinayetin ayak sesleri. Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile rapçi sevgilisi Vahap Canbay'ın toksit ilişkisi yetmiyormuş gibi özgürlüklerini yaşamak için tuttukları evin birçok insanın kaldığı bir misafirhaneye dönüşmüş olması bana tuhaf geldi. Bu süreçte psikolojik baskı, şiddet ve kısıtlamalar gördüm. Spora bile gidemediğim günler oldu. Kısacası mutsuz ve toksit bir ilişkimiz var. Böyle bir şey olabilir mi? Özel hayat, mahremiyet hak getire ya. Eski sevgilim rahatsız ederse ne yapmalıyım sorusuna Aleyna Kalaycıoğlu'nun verdiği yanıta bakar mısınız? Alaaddin Kalaycıoğlu'ndan Aleyna tanıştırmak için 1 milyon lira aldığım iddiası emniyette Aleyna'ya sorulunca sinir krizleri geçirmiş, ağlamaya başlamış. Hayatım boyunca bu yalanlarla ve yalancılarla savaşmış biriyim. Bu vesileyle daha çok tıklanma, daha çok etkileşim kasma uğruna sosyal medyada dolaşan iki asla astarı olmayan haberle ilgili birkaç kelime etmek istiyorum. Magazin Noterinin sevgili takipçileri, değerli dostlar, hepinize bir kez daha selam, saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Bir yayınla daha karşınızdayım. Bugün genç futbolcu Kaan Gundakçı'nın öldürülmesi olayının tanıkları ve şüphelilerin verdikleri ifadelerinin medyaya yansıyan bölümlerini okuduktan sonra anlattıklarımı aktarmak istiyorum. Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile rapçi sevgilisi Vahap Canbay'ın toksit ilişkisi yetmiyormuş gibi özgürlüklerini yaşamak için tuttukları evin birçok insanın kaldığı bir misafirhaneye dönüşmüş olması bana tuhaf geldi. Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde sevgili oldukları dönemde Vahap Canbay'la nasıl bir ev hayatı yaşadıklarını anlatırken şunları söyledi. Vahap, Beykoz'da annemle oturduğumuz eve sık sık arkadaşlarını getiriyordu. Arkadaşlarıyla bizim evde kalıyordu. Annem bundan çok ciddi şekilde rahatsız olmaya başladı. Bu yüzden tartışmalarımız oldu. Bu kez biz Vahap'la ayrı bir eve geçtik. Vahap'la Mecidiyeköy'de bir AVM gökdeleninde yaşamaya başladık. Vahap'ın mafyatik çok fazla arkadaşı vardı. 2 kişi yaşamamız gereken evde başkaları da vardı. Sürekli salonda birileri yatıyordu. Sürekli böyle kriminal tipler geliyordu. Bu durum beni rahatsız ediyordu. Abisinin cezaevinde olması nedeniyle onlarla bağlantıları devam ediyordu. Sürekli böyle bir ortamda yaşıyorduk. Bu yüzden tartışıyorduk. Bu tartışmalar ilişkimizi yıprattı. Bu süreçte psikolojik baskı, şiddet ve kısıtlamalar gördüm. Spora bile gidemediğim günler oldu. Kısacası mutsuz ve toksit bir ilişkimiz vardı. Şimdi Vahap Canbay gibi, yani Türkiye'nin tanıdığı bir rapçinin adeta iç güveysi olarak yerleştiği müstakbel kayınvalidesinin evine sürekli başkalarını getirmesi, onları misafir etmesi, sevgilisiyle baş başa olmaları gerektiği evde aynı komünal yaşam sürdürmesi, hayatın olağan akışına aykırı ya. Şimdi Kubilay Kaan Gundakçı'nın öldürüldüğü otomobilde 3. kişi olan müzik prodüktörü Yalçınay Yıldız'ın verdiği ifadede de benzer bir manzara çıktı karşımıza. Aleyna Kalaycıoğlu ve sevgilisi Vahap Canbay'ın müzik prodüktörü olan Yalçınay Yıldız'ın verdiği ifade şu. Yani tamamını anlatmayacağım. Sadece ev hayatları ile ilgili bölüm anlatacağım. 2-3 ay kadar önce ben Aleyna ve Vahap aynı evde ikamet etmeye başladım. Şimdi Aleyna ve Vahap 2 yıldır sevgililerdi. 2 hafta önce ayrıldılar, ancak müzik prodüktörlüğünü yaptığım için ikisiyle de görüşüyordum. İkisi de eski arkadaşım. Şimdi bir müzik prodüktörünün, yani 2 sanatçısının ikamet ettiği 2 sanatçısı ki bunlar genç sevgili, bunların evinde kalıyor olması normal mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Özel hayat, mahremiyet hak getire ya. Yani genç bir kızın şarkıcılık uğruna da olsa böyle bir hayata mecbur kalması da normal değil bence. Ya hiçbir şey normal değil bu ilişkide. Bu cinayet olayından 9 ay önce bir YouTube programında Aleyna Kalaycıoğlu'nun söyledikleri bugünün habercisi gibi. Eski sevgilim rahatsız ederse ne yapmalıyım sorusuna Aleyna Kalaycıoğlu'nun verdiği yanıta bakar mısınız? Bunu direkt yeni sevgilime söylerim. Eski erkek arkadaşım takıntılıysa bilmesi lazım. Yoksa olay çıkarır. Demek ki Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Cinayetin ayak sesleri, yani bu işte bir şiddet olacağı, bir kavga olacağı gümbür gümbür geliyormuş yani. Sessiz sedasız da değil ama maalesef duyan olmadı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisinin yanına giden yeni sevgilisi
Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun otomobilden inip yanına gittiği Vahap Canbay'a sizi burada bir daha görmeyeceğim diyerek silahına sarılması 21 yaşındaki bir gencin hayatına mal oldu. Yani kriminal tiplerle yaşanan sorunlu ilişkilerden mutlu son beklemek olanaksız. Silahtan çıkan bir kurşun masum bir gençi hayattan kopardı. Bir ailenin ocağına ateş düşürdü. 7 kişiyi de hapse gönderdi. Maalesef kriminal hayatların kaçınılmaz sonu. Başka bir şey beklemek mümkün değil böyle ilişkilerde. Şimdi arkadaşlar bu vesileyle daha çok tıklanma, daha çok etkileşim kasma uğruna sosyal medyada dolaşan iki aslı astarı olmayan haberle ilgili birkaç kelime etmek istiyorum. Çünkü hayatım boyunca bu yalanlarla ve yalancılarla savaşmış biriyim. Sosyal medyada Aleyna Kalaycıoğlu'nun cezaevi yaşam koşullarını ilgili, yani bu alanda bir polis muhabiri, eski bir polis muhabirinin yaptığı haber üzerine sosyal medyada bu bayağı dolaşıma girdi. Neydi dolaşıma giren haber? Benim Aleyna Kalaycıoğlu 16 kişilik koğuşta 80 kişiyle birlikte kalıyormuş. Avlu sadece 10 adımmış. Yemek yemiyormuş ve sürekli uyumaya çalışıyormuş. Koğuşta sürekli kavgalar yaşanıyormuş. Yeterli sayıda yatak olmaması nedeniyle mahkumlar dönüşümlü olarak yatakları kullanıyor. Tam bir mağdur edebiyatı. Sanırsın Somali'de bir cezaevinden bahsediyoruz. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bu haberin tamamen yalan olduğunu altını çizerek diyor ki savcılık adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunmakta olup ünitede toplam 63 kişi kalmaktadır. 16 oda var, 16 odada toplam 63 kişi kalıyor. Tutuklu 4 kişiyle aynı odayı paylaşıyor. Koğuşun havalandırma alanı da 162 metrekare. Yani neymiş? Ne diyordu? 10 metrekare. Ne diyordu? 10 kişilik koğuşta, 16 kişilik koğuşta 80 kişi kalıyorlar. Avlu 10 adımlıkmış. Yani 5 yıldızlı otele tatile gitmedi bir cinayetin azmettiricisi, kusura bakmayın da. Şimdi diyor ki savcılık tüm tutuklu ve hükümlere kurum girişi sırasında yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti, tek kullanımlık havlu ve benzeri ihtiyaçlar teslim edilmekte olup kurumda yatağı olmayan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır. Söz konusu tutuklunun cezaevi şartlarına ilişkin yönetime bildirdiği hiçbir şikayette söz konusu değildir. Şimdi geliyorum bir başka akçalı işe, bir tırnak içerisinde palavraya. Şimdi Aleyna Kalaycıoğlu'nun gözaltında olduğunda, emniyette sorgulandığında bir arkadaşın sosyal medyada paylaştığı bir haberdi. Haber demeyeyim de bir palavra. Aleyna'nın annesi 1 milyon lira almış. Kimden? Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu Aleyna ile tanıştırmak için. Ve haber şöyle yürüdü. Anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun Alaaddin Kadayıfçıoğlu'ndan Aleyna'yı tanıştırmak için 1 milyon lira aldığı iddiası emniyette Aleyna'ya sorulunca sinir krizleri geçirmiş, ağlamaya başlamış. Tarafların ifadelerini satır satır okudum medyaya yansıyan kısmını. Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun ifadesinde bu konuda tek bir satır yok. Ne onlara yöneltilmiş bir soru var ne de cevap var. Zuhal Kalaycıoğlu'nun Show TV'de bir röportajını izledim. Evin kapısında soruluyor ona. 1 milyon lira aldığın şeklinde. O da yalan diyor. Ha diyeceksiniz ki alsa söyler mi? Söylemez ama sonunda masak bunu tespit eder. Bu işlerde yani alsa suç mu? Etik değil ama suç değil. Şimdi magazin noterini takip edenler bilir. Her konuda gerçek neyse onu anlatıyoruz size elimizden geldiğince. Yalanla dolanla işimiz olmaz. Aksine yalanları ortaya çıkarıp gerçekleri anlatmak gibi bir misyon üstlendik. Magazin noteri olmasının sebebi de bu programın adını. Niye? Yani doğrulatıyoruz, doğruları veriyoruz. Evet, bu sözlerle bir yayının da sonuna geldiğimi kabul ediyorum. Bir sonraki yayında görüşene kadar Allah'a emanet olun, şen ve esen kalın.